Çok uzaklarda, yemyeşil ağaçların gökyüzüne uzandığı, kuş seslerinin hiç susmadığı Fısıltı Ormanı adında büyülü bir orman varmış. Bu ormanın kalbinde Lila adında meraklı ve biraz da çekingen bir kız çocuğu yaşarmış. Lila, ormanın derinliklerini keşfetmeyi, ağaçların fısıltılarını dinlemeyi çok severmiş. Ama çoğu zaman başkalarının söylediklerine daha çok önem verir, kendi iç sesine pek kulak asmazmış. Bir gün Lila ormanın derinliklerinde dolaşırken daha önce hiç görmediği bir patikaya rastlamış. Patika, ağaçların arasına doğru kıvrılıyor. Sanki onu gizemli bir yere davet ediyormuş. Lila'nın kalbi heyecanla çarpmaya başlamış. İçinden bir ses, "Bu patikayı takip et, seni güzel bir yere götürecek," demiş. Ama hemen ardından başka bir ses, daha yüksek ve daha kararlı, "Hayır, tehlikeli olabilir. Bilmediğin yollara girme," diye uyarmış. Bu ikinci ses, annesinin sesiymiş sanki. Her zaman onu tehlikelerden korumaya çalışan. Lila kararsız kalmış. Bir adım atmış, sonra durmuş. Sağına soluna bakmış, ormanın sessizliğini dinlemeye çalışmış. O sırada yakındaki bir ağacın dalında oturan küçük bir sincap ona seslenmiş. "Hey, küçük kız, ne yapıyorsun orada öyle kararsız? Bu patika, ormanın en güzel yerine gider, Şelale Vadisi'ne. Gitmelisin." Sincap'ın sözleri Lila'yı cesaretlendirmiş. "Şelale Vadisi mi? Ne kadar heyecan verici," diye düşünmüş. Ama içindeki ikinci ses hala susmamış. "Sincaplar yaramazdır, seni yanıltıyor olabilir. Belki de Şelale Vadisi tehlikeli hayvanlarla doludur." Lila yine kararsız kalmış. Birkaç adım daha atmış, sonra tekrar durmuş. Tam geri dönmeyi düşünürken patikanın kenarında oturan yaşlı bir baykuş görmüş. Baykuş, bilge gözleriyle Lila'ya bakmış ve sakin bir sesle konuşmuş. "Küçük kız, nereye gitmek istediğini biliyor musun?" Lila şaşırmış. "Aslında bilmiyorum," demiş dürüstçe. "Sadece bu patika ilgimi çekti ama..." Baykuş gülümsemiş. "Bazen nereye gideceğimizi tam olarak bilmesek de içimizden bir ses bizi doğru yola yönlendirir. O sese kulak vermelisin. Ama dikkatli olmalısın. Her sese değil. Kendi kalbinin sesini dinle." Baykuş'un sözleri Lila'yı düşündürmüş. "Kendi kalbimin sesi mi?" diye mırıldanmış. O ana kadar hep başkalarının sesini dinlemiş, kendi iç sesini hiç fark etmemiş gibi. Gözlerini kapatmış ve gerçekten dinlemeye çalışmış. O derin sessizlikte, o ilk baştaki o hafif, heyecanlı fısıltıyı tekrar duymuş. Bu patika, güzel bir yere gidecek. Bu sefer Lila tereddüt etmemiş. İç sesine güvenerek patikaya adımını atmış. Orman sanki onu kucaklıyormuş gibi. Etrafı daha da yeşillenmiş, kuş sesleri daha da güzelleşmiş. Patika kıvrıla kıvrıla ilerlemiş. Bazen yokuş yukarı, bazen yokuş aşağı inmiş. Lila yürürken Sincap'ın ve Baykuş'un sözlerini düşünmüş. Sincap onu cesaretlendirmişti belki ama Baykuş ona daha önemli bir şey öğretmişti. Kendi iç sesini dinlemeyi. Yolculuk uzun sürmüş ama Lila hiç yorulmamış. İçindeki heyecan onu hep ileriye itmiş ve sonunda patika onu muhteşem bir yere çıkarmış. Şelale Vadisi. Yüksek kayalıklardan aşağıya gürül gürül akan şelaleler. Rengarenk çiçeklerle dolu yemyeşil bir vadi. Pırıl pırıl akan bir dere. Burası gerçekten de ormanın en güzel yeriymiş. Lila, Şelale Vadisi'nin güzelliği karşısında büyülenmiş. İç sesine güvendiği için ne kadar mutlu olduğunu hissetmiş. Eğer o ilk baştaki tereddütlerine yenilseydi, annesinin sesine veya Sincap'ın sözlerine takılıp kalsaydı, bu güzelliği asla göremeyecekti. O günden sonra Lila bir daha asla kendi iç sesini ihmal etmemiş. Başkalarının fikirlerini dinlemiş elbette. Ama en önemli kararları verirken önce kendi kalbinin sesini dinlemiş. Çünkü anlamış ki en doğru yol gösterici çoğu zaman kendi içimizde saklıdır. Bize fısıldayan o küçük ses
bazen en doğru yönü gösterir. Yeter ki onu dinlemeyi bilelim.